Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere nasıl 3 ülkenin vatandaşı oldum, bunlar hakkında konuşacağız. Eğer bilmiyorsanız 2024 yılının Ağustos ayında ben Amerikan vatandaşı oldum. Hatta süreci izlemediyseniz yukarıya bir kart bırakacağım. O karta tıklayarak Amerika'da vatandaşlık sınavına nasıl hazırlandım, bayrağı nasıl salladık, ne sordular, ne ettiler, süreç nasıl gelişti diye merak ediyorsanız kartı tıklayarak izleyin. Sorularınızın cevaplarını orada bulabileceksiniz. Bu videomda 3 tane ayrı ülkenin vatandaşı olunabiliyor mu, olunamıyor mu, ben nasıl oldum, biraz süreçlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle benim yapmış olduğum araştırmalara göre 3 tane ayrı ülkenin vatandaşı olabiliyorsunuz. Ben hangi ülkelerin vatandaşıyım? 1. Türkiye, doğma büyüme 24 yıldır Türkiye'de yaşadım. 25. yılımda Amerika'ya geldim, biliyorsunuz, Green Card vesaire. 6 sene sonrasında da vatandaşlığımızı aldık. Her neyse, bir tanesi Türkiye, ikincisi Bulgaristan arkadaşlar. Ben Bulgaristan göçmeniyim. Üçüncüsü de Amerika, zaten videoyu izlemiştiniz. Şu an 3 tane ülkenin vatandaşıyım arkadaşlar. 2 tane ülkenin de pasaportuna sahibim. Onları da zaten biraz sonra açıklık getireceğim. İlk önce nereden başlayalım? Yani biraz tarihi süreçlerden başlayalım. Zaten Türkiye'yi anlatmaya gerek yok. Türkiye'de doğup büyüdüğüm için Türkiye'nin vatandaşı oldum. Ama ben ilkokuldayken de Bulgaristan vatandaşı oldum arkadaşlar. Bu süreç nasıl işledi derseniz, o zamanlar tabii Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girmemişti. Bizimkiler de yani ne olsun, vatandaşlığımızı alalım, ne olur ne olmaz bir vatandaşlığımız da kalsın dediler. Çünkü kendileri doğma büyüme Bulgaristan'dan oldukları için onlar 93 yılında taşınıyor. Ben de 94 yılında İstanbul'da doğuyorum. Ona da kısa bir açıklama yapayım arkadaşlar, hatta isterseniz. Biliyorsunuz E-Devlet'ten sorgulama yapabiliyor musunuz galiba? Soy ağacınıza bakabiliyorsunuz. Yani ben çoğu arkadaşımla konuştuğum zaman arkadaşlarımın çoğu 500 sene, 400 sene, 300 sene geriye giderken ben soy ağacına baktığım zaman arkadaşlar herhalde bir 30 sene falan çıkıyor sadece. Bu da Bulgaristan'dan buraya göç ettiğimizle alakalı. O zamanlar, hatta birazcık daha tarihin derinliklerine gidecek olursanız, biliyorsunuz Osmanlı çok büyük bir imparatorluktu. Daha sonrasında Balkanlarda savaşlar kaybedildi ve savaşlar kaybedilince orada yaşayan Türk halk ister istemez zulme uğradı. Bu zulümden kaçan birçok insan aslında 1930'larda, 1940'larda falan Türkiye'ye gelmeye başladı. Fakat sonrasında işte Bulgaristan'da başka bir rejim vardı. Asimilasyon politikaları olduğundan dolayı benim ailem de Bulgaristan'dan çıkıp Türkiye'ye taşınma kararı aldı. Onlar 93 yılında taşındı. Ben de 94 yılında Türkiye'de doğdum arkadaşlar. Ve o şekilde aradan bayağı bir zaman geçmişti. Ben ilkokuldaydım, hatırlıyorum. Hatta resim dersindeydik. O günün sabahında ben Bulgaristan konsolosluğuna gitmiştim. Herhalde Bebek'teydi diye hatırlıyorum, İstanbul'da. Hala orada mı bilmiyorum. Çok çok uzun zaman geçti. O zamanlarda vatandaşlık başvurusu yapmıştık. Zaten annem babam Bulgaristan vatandaşı olduğu için işlem bayağı bir hızlı olmuştu. O zamanlarda zaten Bulgaristan Avrupa Birliği'ne girmediği için de hani bizim için biraz da avantaj oldu. Ben Bulgaristan vatandaşlığımı Avrupa Birliği'ne girmeden aldığım için de birazcık daha, dediğim gibi, hızlı olmuştu süreç. Yani herhalde randevu aldık, randevu süresi geldi. Belgeleri verdik derken herhalde bir sene yakın bir süre sürmüştü. Dediğim gibi çok küçüktüm, çok fazla hatırlamıyorum ama o gün resim dersine geç kalmıştım. Onu çok iyi hatırlıyorum. Hatta dersin ortasında oturarak kapıyı tık tık yapmıştım. Hocam, geç kaldığım için özür dilerim demiştim. Konsolosluktan gelmiştim ama tabii derdimi anlatamıyordum. Hoca nereye gittin, ne yaptın? Dedim işimiz vardı, şu vardı, bu vardı falan derken arkadaşlar o şekilde Bulgaristan vatandaşı oldum. Aslında iyi ki de olmuşum diyorum. Çünkü biliyorsunuz Bulgaristan Avrupa Birliği ülkesi oldu ve sonrasında Bulgaristan vatandaşı olduğum için Avrupa kapıları bana açıldı. Ama çok fazla kullanamadım. Orası ayrı bir olay. Yani Avrupa'yı gezme şansım olmamıştı. İlk defa Amerika'ya geldim Türkiye'den. Her neyse arkadaşlar, şimdi Bulgaristan kısmını kapatalım. Bulgaristan vatandaşı aranızda olanlar illaki vardır. Yani Bulgaristan göçmeni olarak buraya gelip aynı şekilde ben de o şekilde aldım. Şimdi Amerika mevzusu da biliyorsunuz Green Card'la açıldı. Ben Green Card'a başvurdum üniversitede öğrencilik dönemimde. Sonra Green Card bana çıktı. Sonra belgelerimizi topladık. Sağlık kontrollerinden geçtik. Sonra konsolosluğa gittik ve vizemizi aldık. Aradan kaç sene geçti? 6 sene, 7 sene geçti. Sonrasında da Amerikan vatandaşlığını aldım arkadaşlar. Yani süreç aşağı yukarı böyleydi. 3 tane farklı ülkeden şu an vatandaşlığım var. Pasaport olarak da Amerikan pasaportu bana Eylül-Ekim ayında gibi geldi arkadaşlar. Ağustos'ta zaten vatandaşlığımı almıştım. Hemen dedim pasaport işlemlerini yapalım, kimliği yapalım. Bir kendimizi garanti alalım dedik burada. Biliyorsunuz göçmen statüsünde yaşamak birazcık da farklı oluyor. İnsanların kafa rahatlığı olması için vatandaşlığa geçmesi bence çok daha mantıklı bir şey. Ben de o yüzden hemen vatandaşlığa geçmek istedim. Yani burada herhangi bir olaya falan karışırsanız
Sonuçta burasının vatandaşı değilsiniz. Tabi buraya çalışma vizesiyle, turist vizesiyle, öğrenci vizesiyle gelen birisi de değilsiniz. İkisinin arasındaysınız ama tabi her zaman iyi olan o ülkenin vatandaşı olmaktır diyerekten ben de başvurumu yapmıştım arkadaşlar. Amerikan vatandaşlığını o şekilde aldık. Gerçi şu an vatandaşlığı çok fazla kullanamadım arkadaşlar. Pasaportla da herhangi bir yere daha gidemedim ama herhalde şöyle yaza doğru falan bir Avrupa turu yapmak istiyorum. Avrupa'da da gittiğim ülkeler, bir İtalya'ya gitmiştim. Geçen sene hatırlarsanız İtalya vlogu çekmiştim. Onun öncesinde Amsterdam'a gittim. Amsterdam'da da bir vlog çekmiştim. Sonrasında İngiltere'ye gitmiştim. İngiltere'de de bir vlog çekmiştim derken Avrupa'da çok fazla gezemedim arkadaşlar. 2-3 tane ülkeye gittim. Ama bu yaz hedeflerimde birkaç ülke var. Onlardan bir tanesi İspanya. Özellikle Barcelona şehri arkadaşlar. Buradaki arkadaşlarımla konuştuğum zaman, özellikle Amerikalı arkadaşlarla konuştuğum zaman Barcelona'yı gerçekten çok seviyorlar. Ve ilginç bir şekilde yani şöyle baktığınız zaman beni izleyen insanların %60'ı, %70'i Türkiye'de yaşıyor. Mesela siz buraya gelmek istiyorsunuz ya, aynı şekilde burada yaşayan Amerikalılar da ilginç bir şekilde burayı beğenmeyip arkadaşlar başka ülkelere gidip oralarda yaşamak istiyor. Bunlardan bir arkadaşım vardı. Geçen hafta Madrid'e taşındı mesela. Başka bir arkadaşım vardı. Güney Kore'ye taşındı. Yani biz buraya gelmeye çalışırken Amerika'nın kendi vatandaşları özellikle herhalde bir 4-5 yıldır falan başka ülkelere gitmeye çalışıyor. Yani birazcık da farklı bir döngü var burada. Şimdi şöyle düşünün, 3 tane ülke var ve üçünden birinde yaşayabilirsiniz ve bütün haklara sahipsiniz. Siz olsanız hangi ülkede yaşardınız? Bunu aşağıda bulunan yorum kısmına yazın arkadaşlar. Biraz zor bir karar. Yani ben ne düşünüyorum diye sorarsanız ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Amerika güzel bir ülke. Amerika'da yaşamayı gerçekten seviyorum. Ben ülkenin yasalarına vesaire gerçekten de saygılı olduğumu düşünüyorum. Ama Amerika yani para kazanmak için güzel bir yer. Yaşamak için çok güzel mi, değil mi? Yani yine güzel tabii ki ama bence dünyada daha başka yerlerde vardır. Yani illa güzellikler sadece Amerika için kısıtlı değil. Amerika dünyanın sadece belli bir bölgesinde bulunan bir ülke. Dünyada birçok ülke var arkadaşlar. Cebinizde paranız olduktan sonra zaten nereye giderseniz gidin illa o ülkenin bir güzel bir mahallesi vardır. O güzel mahallesinde de farklı bir kültür vardır. Gidip görmeden buna karar veremeyiz. Yani ben sizlere şunu diyemem. Abi burası çok güzel, çıkın gelin buraya, burada yaşayın, Avrupa'ya gitmeyin, oraya gitmeyin diyemem. Keza ben size ne diyorum? Burası güzel bir ülke ama para kazanmak için güzel bir ülke. Neden para kazanmak için güzel bir ülke diyorum? Yani çok kısa bir örnek vereyim hatta sizlere. Biliyorsunuz ben QA tester işi yapıyorum. Benim işimi Avrupa'da yapan birisi aynı seviyede arkadaşlar. Birimiz mesela 50 bin alıyor. 50 bin dolar diyelim. Buraya geliyorsunuz. Burada rakamlar 80 bin 90 binden açılıyor. Yani neredeyse yarı yarıya kadar bir maaşlarda fark var. Hatta Türkiye'de benim şu an kuzenim yazılımcı arkadaşlar. Yaklaşık 10 yıllık tecrübesi var. Güzel bir şirkete daha yeni işe girdi. Kendisiyle konuşuyoruz, abi ne yapıyorsun, maaşlar nasıl? Sonuçta ikimiz de aynı sektördeyiz, beyaz yakalıyız yani. Ona sorduğum zaman kendisi mesela Türkiye çapında güzel para aldığını söyledi. Tabii şu an size tam rakamı söylemeyeceğim çünkü bu videoyu kendisi de izliyordur, bana söyleme dedi. Ama şöyle söyleyeyim, yani %200 bin TL arasında bir rakamdan bahsetti. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar burada aynı kişi 8 yıl 9 yıl tecrübeye sahip olduğunda minimum 160 bin 170 bin dolar şeklinde yıllık bir geliri oluyor. Yani baktığınız zaman yarı yarıya kadar bir fark var. Aynı şey Avrupa için de geçerli. Çünkü aynı kuzenim Avrupa'ya da çalışmıştı yazılımcı olarak. Türkiye'den Avrupa'dan iş almıştı proje. Ve baktığınız zaman Amerika her zaman gerek maaş olsun gerek para kazanma opportunity'leri olsun. Burada şansınız daha yüksek arkadaşlar. Burada bir işe odaklandığınız zaman ve o işi hakkıyla yaptığınız zaman hakkını alıyorsunuz. Yani bunun da çok bir sınırı yok. Yaptığınız işte ne kadar disiplinli olursanız, kendi takımınızı ne kadar iyi yaratabilirseniz, onları ne kadar iyi yönetebilirseniz o kadar çok da para kazanabiliyorsunuz. Bunun böyle bir güzelliği var. Ama dediğim gibi çoğu insan, çoğu Amerikalı benim gördüğüm kadarıyla burada %70'i %60'ı burada yaşamaktan memnun ama ilginç bir şekilde benim çoğu arkadaşım buradan gitmek istiyor arkadaşlar. Hatta ben burası çok güzel şöyle böyle dediğimde şöyle bana bakıyorlar. Buraya diyorlar 5-6 sene senin kararın değişecek falan diyorlar. Yani bilmiyorum, burada yaşayanlar da buradan çok mutlu değil ama biz Türkiye'den buraya baktığımız zaman burası bizim için cennet gibi gözüküyor. Herkes buraya gelmek istiyor, anlıyorum yani ben de aynı şekilde buraya gelmek istiyordum. Ama burada yaşayan insanlar o şekilde düşünmüyor belli bir zaman geçtikten sonra. Bakalım ben ne düşüneceğim? Aradan bir 6-7 sene geçti ve 6-7 sene az değil arkadaşlar. Ben üniversiteden mezun olur olmaz aradan bir sene zaman koyarak Amerika'ya gelip bazı şeyleri başarmaya çalıştım.
Biliyorum, biraz da şansım da yaver gitti tabii ki. Green Card çıktı bana. Green Card çıkmasaydı çok farklı proseslerden geçecektim. Yok öğrenci vizesiyle mi gelsem, yok turistle mi gelsem, yok yatırımcı vizesiyle mi gelsem. Ben bu tarz konuları bilmiyorum arkadaşlar. Bana arkadaşlarım da soruyor nasıl gelebiliriz? Abi ben bilmiyorum. Ben böyle süreçleri görmedim. Ben çok iyi bir şekilde Green Card'da geldim. Burada proses nasıl yürümesi gerekiyorsa en kolay şekilde yürüttüm ve vatandaş oldum burasının. Öyle arkadaşlar, yani biraz da sizlere bu konuda açıklık getirmek istedim. Benim yaptığım araştırmalara göre 3 tane ülkenin vatandaşı olabiliyorsunuz. Bende Amerikan pasaportu da var, Bulgaristan pasaportu da var. Hayatımda hiçbir zaman Türkiye pasaportum olmadı. Sürekli Bulgaristan pasaportunu kullandım. Zaten yurt dışına da bir Bulgaristan'a git gel yaptım. Benim dedemler, teyzemler, çok fazla akrabamız var. Yani ben Bulgaristan'a çok fazla gir çık yaptım. Burada göçmenler varsa aranızda kendilerine çok selam yolluyorum. Kiflalar, banişkalar, ponişkalar, bozalar hepsini çok özledim arkadaşlar. Bizim kültürümüz sonuçta Balkan kültürü. Umarım en yakın zamanda oraları da gezerim. Çünkü çok fazla gezme vaktim olmamıştı. Geçen sene biliyorsunuz Türkiye'ye gelmiştim, Bulgaristan'a gitmiştim. Her neyse arkadaşlar, ilerleyen videolarda görüşürüz. Siz hangi ülkenin vatandaşı olmak isterdiniz? Bunu aşağıda bulunan yorum kısmına yazın. Suyumu içemedim, hala elimde. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Ben Amerika'da yaşayan, yeni vatandaşlığını almış birisi olarak böyle düşünüyorum. Bakalım siz neler düşünüyorsunuz? Yorum olarak atın. Tek tek okumaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.